Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Gaziantep'in çok sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan Gaziantep kahkesi tarifim var. Bir diğer adıyla köy kahkesi olarak da geçiyor. Özellikle Antep'te bu kurabiyeyi, daha doğrusu bu çöreği, bu lezzete bayramlarda tüketiyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de çok merak ediyordum açıkçası bu lezzeti. O yüzden denedim. Çayın yanında çok güzel uyumu olan farklı baharatlarla, farklı lezzetlerle lezzetlendirilen muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı ekleyelim. Bir çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Gaziantep kahkesini yaparken zeytinyağla yaparsanız daha orijinaline yakın bir lezzet elde edebilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Ve el çırpıcısıyla çırpıyorum. Kendir tohumu ekleyeceğim. Bu kendir tohumunu dilerseniz önden bir tavada kısık ateşte kavurarak da ekleyebilirsiniz. Ben kavurmadan eklemeyi tercih ettim. Böyle çok güzel ağzınızda kurabiyenin içerisinde çıtır çıtır lezzet geliyor. Tarifimde kullandığım farklı baharatları aktarlarda bulabilirsiniz. Marketlerde de bulabilirsiniz. Bu ölçüde hemen karışımın içerisine ekliyorum. Şimdi bir çay bardağına dolacak şekilde yarısını kavrulmuş susam, yarısını da sade susam olarak ekleyip karışımın içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz siyah susam bulabilirseniz onunla da yapabilirsiniz kavrulmuş susam yerine. Kavrulmuş susam ve sade susamımızı ekledikten sonra 3 yemek kaşığı rezene ekliyorum. Rezene bitkisini dilerseniz tavada kavurarak da ekleyebilirsiniz. O şekilde de yapıyorlar. Ben kavurmadan eklemeyi tercih ettim. Bir tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum. Yarım çay bardağı çörek otu ekliyorum. Yarım çay bardağı pekmez ekliyorum. İstediğiniz pekmez çeşidini ekleyebilirsiniz. Çok farklı, Anteplilerin çok sevdiği bu lezzet her damak zevkine uymayabilir. Hem şeker var içinde hem de farklı baharatlar var. Açıkçası ben de ilk başta ön yargılıydım ama ne zamandır yapmak istiyordum. Deneyimledim, beğendim. Yani benim için çok çok beğendim ya da süper bir lezzet diyemem ama çayın yanında uyumlu olabilecek farklı lezzetleri sevenler için şahane bir tarif diyebilirim. Yarım paket hamur kabartma tozu veya aynı ölçüde karbonat da ekleyebilirsiniz. Hamur kabartma tozu kullanmak istemiyorsanız hiç eklemeseniz bile aynı lezzeti elde edebilirsiniz. Ben hafif kabarık olmasını istediğim için yarım paket hamur kabartma tozu ekledim ve bu malzemelerimi el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi karışımımızı tamamladıktan sonra unumuzu ekleyebiliriz. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım tarifimde. Ama lütfen kontrollü bir şekilde unu ekleyelim. Çünkü yoğururken elinize yapışan bir kurabiye hamuru, çörek hamuru olacak. O yüzden elinize yapışkanlığını hissettiğiniz anda ekstra bir un eklemeyin. Koyu, katı bir hamur olmayacak. Şimdi birazdan sizlere kıvamını göstereceğim. O şekilde olduktan sonra un miktarını eklemeyiniz. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. İlk önce 3 su bardağı un ekledim ama cıvık olduğunu fark edince 1 su bardağı daha un ekledim. Sonrasında yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda dediğim gibi 4,5 su bardağı un ekledim. Azar azar bu şekilde ekleyerek yoğurmanızı tavsiye ederim. Hala hamurum cıvık, gördüğünüz gibi yarım su bardağını son olarak ekliyorum ve yoğuruyorum. İstenilen hamur bu şekilde olacak. Hafiften elinize yapışan, cıvık gibi görünebilen bir hamur ama oldukça kolay bir şekilde de şekil verebiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine
hamurumuzdan parçalar kopararak simit şeklini veriyoruz. Yani kandil simidi gibi küçük boyutlarda kandil simidi şekline benzer şekil veriyoruz. Ben Gaziantep kahkesini Gaziantep'te yerinde yemedim ama evimde kendim yaptım. Antep'i de bu arada çok seviyorum. Hiç gitmedim ama Antepli arkadaşlarım çok fazla var ve hepsi de birbirinden kıymetli. Buradan Antep'ten beni takip eden kıymetli takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah Gaziantep'i görmek de nasip olur. Bu şekilde şeklimizi oluşturuyoruz ve aralıklı bir şekilde hamurumuza şekil verdikten sonra yağlı kağıt sarılı fırın tepsimizin üzerine diziyoruz. Çok fazla aralık vermenize gerek yok. Çünkü hamur kabartma tozunu az koyduğumuz için çok fazla kabaran bir çörek olmuyor. O yüzden olabildiğince bitişik bir şekilde de dizebilirsiniz. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 50 adet Gaziantep kahkesi elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri direkt yarı ölçü olarak arttırarak daha fazla yapabilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzemeleri biraz daha yarı ölçü olarak azaltarak daha az Gaziantep kahkesi elde edebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişirelim. Üzeri ve altı güzelce piştikten sonra sunuma hazır demektir. Gördüğünüz gibi benim fırınımda üzeri ve altı güzelce kızardı. Yaklaşık 15 dakika kadar fırınımda tuttum. Sonrasında sunum tabağıma dizdim. Sizlere hemen yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Dokusu ve kıvamı piştikten sonra yumuşak bir kurabiye veya çörek değil, bildiğiniz böyle kraker lezzetinde, bisküvi lezzetinde bir lezzet. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır, çayın yanına çok güzel eşlikçi olabilecek lezzette. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yeni paylaştığım tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bana böylelikle destek olmuş olursunuz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim tarifimle Gaziantep kahkesini denedikten sonra düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.